Herkese merhaba, ben Can Nuru. Siber güvenliklere eğitimleri serimizin 7. videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte internet siteleri üzerinden yayılan virüsler ve bunların bilgisayarımıza oluşturduğu tehditleri inceleyeceğiz. Daha sonrasında ise bu virüslerden nasıl korunabileceğimize ve bilgilerimizi kötü amaçlı kişilerden nasıl saklayabileceğimize değineceğiz. O zaman ilk olarak bu virüslerin günümüzde ne kadar yaygın olduğu konusuyla videomuza başlayabiliriz. Aslında bilinenin aksine veya fark edilenin aksine bu virüsler günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Nedeni ise günde yüzlerce hatta bazen binlerce web siteye giriş yapabiliyoruz. Ve bu internet sitelerinin hepsi bizim için bir tehlike oluşturuyor. Google'a herhangi bir şey araştıracağımız zaman yazdığımız takdirde bize milyarlarca internet sitesi sunuyor. Ve bu internet sitelerinin bazıları diğerleri kadar güvenli olamayabiliyor. Ve bu güvensiz web siteler de bizim bilgisayarımıza erişip kendi özel bilgilerimize erişim sağlayabiliyor. Veya bilgisayarımıza kötü amaçlı bir yazılım indirebiliyor. Günde yüzlerce veya binlerce hatta haftada on binlerce internet sitesine girdiğimizde düşünürsek de bu virüs sistemleri oldukça yaygın olarak kullanıldığını fark edebiliriz. Her ne kadar bilgisayarımızda çeşitli önlemler almaya çalışsak da veya internet siteleri kendi bazında önlemler almaya çalışsa da bazı durumlarda bu önlemler çok da başarılı olamayabiliyor ve bilgisayarlar virüs kapabiliyor. Şimdi ilk olarak internet sitelerinde kullanıcılara kötü amaçlı kullanıcılar normal kullanıcıyı nasıl hedefliyor bunları inceleyeceğiz. İlk olarak bazı internet sitelerinde bazı internet siteleri zaman zaman hacklenmektedir. Ve bu hacklenme sırasında kötü amaçlı kişiler internet sitelerinin sunucularına yani tüm verinin saklandığı yerlere kötü amaçlı yazılım yüklemektedirler. Ve bu yazılımlar daha sonra site yeniden açıldığında aktif olarak hala çalışabilmekte olabiliyor. Bunun gibi durumlarda siz o internet sitesine giriş yaptığınızda arkada çalışan kötü amaçlı yazılım sürekli olarak giren her kullanıcıyı denetliyor ve bilgisayarlarında açık bulduğu takdirde bilgisayarına bir virüs indiriyor ve bu şekilde sizin bilgisayarınızda kötü amaçlı bir yazılım indirilmiş oluyor. Ve bu kötü amaçlı yazılımla da tahmin edemeyeceğiniz kadar birçok farklı kötü amaçlı işlem yapılabiliyor. Örneğin sizin bir özel bilgileriniz şifrelenebilir. Size bir mail atılabilir ve bu mailde bilgisayarınızın kilitlendiğini ve şu miktarda bir parayı yatırmadığınız takdirde de bilgisayarınızın silineceği konusunda sizi tehdit edebilirler. Veya direkt sizin kameranıza erişerek, klavyenize erişerek diğer özel şifrelerinizi, diğer özel hesaplarınıza erişim sağlayabilirler. Bunun yanı sıra bazı internet siteleri HTTPS kullanırken bazıları da HTTP kullanır. Buradaki ana temel fark da güvenlik düzeyidir. İnternet sitesine girdiğimizde Google Chrome bizi güvenli veya güvenli değil şeklinde uyarmaktadır. Bu birçok diğer tarayıcıda mevcuttur. Örneğin Apple'ın geliştirdiği Safari veya farklı bir firmanın geliştirdiği Firefox. Bu gibi tarayıcıların bize sunduğu bu özellik oldukça önemli bir özelliktir. Çünkü HTTPS kullanmayan internet siteleri bizim gönderdiğimiz verileri şifrelemeden sunucuya aktarmaktadır. Yani başka bir deyişle siz HTTPS kullanan bir internet sitesi yerine HTTP kullanan bir internet sitesinde şifrenizi veya kullanıcı adını girerseniz sizin internet ağınızı gözetleyen herhangi bir kötü amaçlı kişi buraya gönderdiğiniz tüm verileri indirebilir ve sizin hesabınıza kolaylıkla erişim sağlayabilir. Bundan dolayı sizin bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım indirmeye çalışan web sitelerin yanı sıra girdiğiniz web sitelerdeki güvenlik seviyesine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu güvenlik seviyelerindeki farklılık aynı zamanda farklı şeylere de sebep olabilir. Örneğin güvensiz bir web site herhangi bir sertifika barındırmadığından dolayı içerisinde bir virüs bulundurabilir ve siz o sitede dolaşırken herhangi bir yere tıklamanız takdirinde bilgisayarınıza kötü amaçlı bir yazılım indirilebilir. Veya güvenli olmasına rağmen bir web sitede bilmediğiniz bir dosyayı bilgisayarınıza indirdiğinizde ve bu dosyayı güvenmediğiniz bir kişi tarafından olmasına rağmen açtığınızda bilgisayarınıza hiç bilmediğiniz virüsler indiriyor olabilirsiniz. Bundan dolayı bunun gibi faaliyetlerde oldukça dikkatli olmamız gerekmektedir. Kısacası
bu virüsten nasıl korunabiliriz? Bunun farklı yöntemleri bulunmaktadır. En çok bilinen yöntemlerden birisi de antivirüs kullanmaktır. Antivirüs yazılımları büyük oranda sizin kötü amaçlı yazılımları indirmenizi engellemektedir. Ancak bu her zaman doğru bir çözüm değildir. Çünkü bazı antivirüs yazılımları bazı virüsleri tespit edememektedir. Bundan dolayı bizim kendince alabileceğimiz önlemler de bulunmaktadır. Örneğin herhangi bir internet sitesine girdiğimizde eğer o internet sitesi güvenli değil diyorsa, yani HTTP sertifikası kullanıyorsa, bir güvenlik sertifikası bulunmuyorsa o internet sitesine herhangi bir kişisel bilgi girmemeliyiz. Ve bu şekilde bizim kişisel bilgilerin çalınmasını engelleyebiliriz. Veya bilmediğimiz ve kaynağına güvenmediğimiz internet sitelerinden herhangi bir şey indirmemeliyiz veya herhangi bir tuşa tıklamamalıyız. Aslında en kesin yöntem kaynağına güvenmediğimiz internet sitelerine giriş yapmamak olacaktır. Çünkü giriş yaptığımız takdirde siz herhangi bir yere tıklamasanız, herhangi bir dosya indirmeseniz bile arka planda sizin bilgisayarınızı düzenli olarak kontrol eden kötü amaçlı yazılım bilgisayarınıza erişim sağlayabilir. Bundan dolayı bu internet sitelerinden virüs yayılmasının önüne geçebilmek için en kesin ve en iyi yöntem kaynağını bilmediğiniz internet sitelerine giriş yapmamak, herhangi bir dosya indirmemek, herhangi bir butona tıklamamak ve her zaman güvenli olarak işaretlenen web siteleri kullanmak olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.